Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir proje getirdim. Nostaljik, böyle Victorian tarzı bileklik, eldiven diyebileceğimiz bir çalışma. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde giyiyoruz. Kabanlarımızın, paltolarımızın rengine uygun olarak yapabiliriz. Ben böyle iki çeşit yaptım. Bir montum ve bir kabanım için. Evet, bu şekilde. Aslında böyle hırkaların, kazakların kollarına da aynı bu modeli uygulayabiliriz. Böyle bakın çok tatlı. Bir de şu rengi giyeyim. Şöyle. Evet. Bu şekilde çok tatlı görünüyor. Yapılışı da oldukça kolay. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, kullandığım iplikler böyle evde kalan ipler. Şimdi bu eldiven kısmında şöyle orta kalınlıkta ipler kullanıyorum. Uç kısımlarda daha ince ipler. Böyle bu Alize'nin Angora Gold ipi. Bu da Alize şal ipi. Daha önce bir yelek örmüştüm bununla. Videosu var. Birkaç video öncesinde yer alıyor kanalımda. Evet, ona da bakabilirsiniz. Evet, şimdi şu renkle göstereceğim. Açık renk daha kolay görülür. Kullandığım tığ da 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, başlayalım. 40 zincir çekerek başlayacağım. Siz kendi elinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz bu zinciri. Birazdan santim ölçüsü vereceğim. Hani o santime göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Zinciri bol çekiyoruz. Yani böyle sıkı çekmiyoruz kasmasın diye. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde 40 zincirimizi çekelim. Evet, 40 zincir çektim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve hemen ikinci zincire batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlere birer tane batarak sık iğne. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip dönüyorum ve bütün ilmeklerin arkadaki tarafına batıyoruz. Aynen tığ işi lastik yapar gibi. Şuraya batıyorum bakın. Şöyle. Şöyle. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün sıralarda ilmeklerin hep arka tarafına batarak düz bir parça örüyoruz. Evet arkadaşlar, parçamız hazır. Bu şekilde. Şimdi santim ölçüsü veriyorum. Şimdi bunun şöyle olacak. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Dolayısıyla boyu şu kısım 16 santim, 16 buçuk. Şöyle bakın, 16 buçuk santim kadar boyu var. Yani şu mesafe 16 buçuk santim. Şimdi genişliğini vereyim. Şöyle ne kadar örmüşüm? O da bakın 15 santim. Yani bol olmaması gerekiyor. Biraz sıkması gerekiyor. Şöyle 15 santim kadar ördüm. Evet. Şimdi ipi biraz şöyle uzun bıraktık. Ucuna da iğne geçirdim bakın. Şöyle birleştirip dikeceğim. Buradan yaklaşık bir 10-11 ilmek kadar bırakacağım. O kısmı dikmeyeceğim. Şöyle kalacak. Şimdi dikmeye başlayalım. Şöyle bakın, ilmekleri
karşılıklı alıyoruz. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, şu kısma kadar diktik. Bakın şöyle, burada kaç ilmek bıraktım? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek kadar bıraktım. Santim ölçüsü de vereyim hemen. Kaç santim örmeden bırakmışız? Şöyle bakın. Yani yaklaşık 5 santim kadar, 5 santimden birkaç milim eksik gibi böyle bıraktık. Şimdi burayı düğümlüyorum. Şöyle ipimizi de şöyle içine alalım. Evet. Evet. Şimdi şu ipliği de şuradan içine alalım. Burası tersi. Tersinden diktik yani. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle düzünü çeviriyoruz. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi bu angora ipimizle uç kısmını yapıyoruz. Dantel kısmını. Şimdi burası düz yüzü. Düz yüzünü çevirdik. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Şöyle iç kısımdan ilmek alarak yapacağız. Bakın şuradan şu kadar 1-2 ilmeklik geriye gidecek şekilde şöyle katlıyorum. Aynı hizada katladığımızdan emin olalım. Şöyle ilmek saymaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle tepelerinden alacağız ilmeği. Evet, bu şekilde katladık. Şimdi aynı tığımla devam ediyorum. Evet, 5 numara tığla devam ediyorum. Şimdi şuradan bir ilmek alıyorum. Şöyle. Evet, şu ipi de içine alacak şekilde zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradan ilmek alıyorum. Bakın şöyle. 1, 2, üçlü trabzan. Aralarda bir zincir, sonra şuradan, yani hep şu kısımların üzerinden alıyorum. Şöyle şu tümseklerin. Evet, şuradan ilmek alıyorum. Üçlü trabzan, bir zincir geçiyoruz. Bakın şuradan şöyle, yani üstteki ilmekten alıyoruz. Bakın arka tarafa hiç ilmek geçmiyor. Evet. Bu şekilde bütün etrafından ilmek alalım. Evet. Bu şekilde birinci sırayı tamamladık. Kaç tane böyle trabzan yapmışız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane trabzan olacak. Evet, bir zincir çekip şurayla bağlıyorum. Evet, şimdi şuranın ortasına geçeceğim. Bunun için şöyle bu şekilde geçtim. 1, 2, 3, 4,
5 zincir çekiyorum. Aynı yere üçlü trabzan. Bu şekilde yaptık bakın. Sonra hiç zincir çekmeden burayı atlıyorum ikinci yuvaya. Yine üçlü trabzan. 1 2 zincir arada aynı yere batıyoruz. Sonra hiç zincir çekmeden burayı atlıyorum diğerine. Üçlü trabzan. 1 2 zincir aynı yere üçlü trabzan. Evet, bu sıraya bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu kısma dolduruyorum. 1 2 zincir. Evet, bu şekilde tamamladık. Şu köşeyle birleştiriyorum. Diğer sıraya geçeceğim. Evet. Şimdi şu orta kısma geçelim gene şöyle. Yine bu sırada da ya üçüncü sıramızda da aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere batıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden direkt şu boşluğa batıyorum. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. Direkt şuraya batıyorum. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. Evet, aynı şekilde bu sırayı da devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Birleştiriyorum. Yine ortaya geçiyorum şöyle. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir üçlü trabzan. 1 2 zincir aynı yere üçlü trabzan, aynı yere üçlü trabzan. Evet, bu şekilde yaptık. Hiç zincir çekmeden direkt doluyorum. Yandaki yere aynı işlemi uyguluyorum. Bir iki zincir. Evet, dördüncü sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi evet, 1 2 3 4 sıra yaptık. 5. sırada bu kez şu iki tane yaptığımız trabzanlar 3 olacak. 1 2 3 zincirle başlıyorum. 2 3 tane yaptım bakın. 1 2 zincir yine aynı yere 1 2 3. Evet, bu şekilde hiç zincir çekmeden doladım. Direkt buraya 1 2 3 1 2 zincir dola aynı yere 1 2 3. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, 5. sırayı da bitirdik. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. sıraya geçiyoruz. Evet, şöyle şu trabzanların üstünden ipimi yürütüyorum, şu boşluğa geçiyorum. Evet, bu kez burada 3 yapmıştık, 4 trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir
üçlü trabzan, üçlü trabzan. Evet, 4 tane oldu. 1 2 3 4. 1 2 zincir aynı yere. 1 2 3 4. Yine zincir çekmeden doluyorum. Direkt yandakine dolduruyorum. 1 2 3 4. 1 2 zincir aynı yere. 1 2 3 4. Evet. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Bir sıramız kaldı bitmesine. Evet, son sıraya geldik. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 zincirle başlıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Yine 4 tane yapıyorum. Bu kez arada 2 zincir yerine 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3. Aynı yere 2 3 4. Evet, 4 tane yaptık. Yine zincir çekmeden direkt diğer tarafa geçiyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 oldu. 3 4. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. Evet. Bu sırayla bu dantel kısmı da bitmiş oluyor. Süslemeye geçeceğiz. Evet, şimdi süslemeye geldik arkadaşlar. Şöyle bir kurdele hazırladım. Kurdeleden fiyonk yaptım. Üstüne de şöyle bir boncuk dikeceğim. Bu böyle eski bir bozulan bilekliğin şeyiydi, boncuklarıydı. Bunu saklamıştım. İşte bu şekilde hani evde olan malzemelerle, çeşitli düğmelerle, boncuklarla bu şekilde süsleyebiliriz. Evet. Şu eldiven içinde şu şekilde yaptım. Bunun için daha kalın bir kurdele kullandım. O yüzden hani böyle kuyruk yapmadan bu şekilde yaptım. Evet. Şimdi bunları dikelim. Eldivenlerimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, eldivenlerimiz tamamlandı. Bu şekilde. Evet, gerçekten çok cici oldular. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.